Bir süredir gündemde olmayan ve şu anda ben büyük bir emtia grant cycle'ında, grant döngüsünde olduğumuzu düşündüğüm için bunun genellikle öncüsü altındır, gümüştür. Daha sonra diğer emtia ürünleri de katılır. Nedir? Neden söz ediyorum? Mesela tarımsal emtia ürünleri uzun zamandır arkada kaldı. Onun için buna meraklı insanlar için şu anda tarımsal emtia ürünleri bence en atıl. Hiç kıpırdamadılar, çok ucuzlar. Yani burada buğday, soya fasulyesi, pirinç gibi ürünler. Bunları nasıl alacağız? Eve stoklayacak anlamında söylemiyorum. Eve ya 10 Hmm. 10 paket işte şey aldım. Pilavlık pirinç aldım falan. Bunu da yapsınlar, o ayrı yani. Bence bulundurmakta fayda var ama yani onların da fiyatı artacak. Ama şimdi onlar o kadar baskı altında ki mesela 2025 sonu 2026 itibariyle bu ürünlerde de kuvvetli döngüler olacağını düşünüyorum ben. Dolayısıyla o döngülere hazırlıklı girmek. Yani biz bundan 3 sene önce, 2 sene önce nasıl gümüşü platini ben anlatıyordum. Kimse tam olarak ya ne alakası var diye bakarsa bundan bir sene sonra, senle belki 2 sene sonra bu yayınları yaptığımız zaman da yine bu yayını hatırlatacaksın bana. O zaman da tarımsal emtiaları konuşmuştuk. Dolar bazında %50, %100 paralar kazanıldı diyecek. Çünkü ben böyle düşünüyorum. Yani kişisel yatırımı da buna göre yapıyorum. Dolayısıyla oralara da onlara da ETF'ler aracılığıyla yine uluslararası platformlarda kaldıraçsız şekilde yani Hı hı. orada böyle küçük parayı yatırıp ama büyük paranızı küçük miktarda yapabilirsiniz. Ya da ETF'ler var, onları direkt alabilirsiniz. Yani kontratlar kaldıraçsız alabilirsiniz ya da ETF'ler aracılığıyla, yani fonlar, o ETF dediğim şey e, Exchange Traded Fund, yani e, bizdeki böyle yatırım fonları gibi bu ürünlerin fonları var. Onlara yatırım yaparak hem döviz bazında ürünler hem de, ama bunlar da söylediğim gibi bugünden yarına değil de böyle bir yıl ve daha Hı uzun hı. vadeyi düşündüğünüz zaman buralarda ben dramatik kazançların olabileceğini düşünüyorum. Bir de burada uluslararası ticarette çok ciddi sıkıntılar olacağını düşünüyorum. Yani bu insanlar savaşların bitebileceğini düşünüyor. Ben de keşke öyle düşünebilsem. Ama bu döngünün maalesef 1970'lerde olduğu gibi bir noktada Amerika'nın bu işte havlu atıp savaş şeyine daha çok kartlarını daha da arttırdığı bir dönem gelecek. Ki şu anda bence Putin'le onun pazarlığını yaptılar. Şimdi Putin eğer bu Avrupa'ya doğru yeni sıçramalar yaparsa Rusya, bunun bu özellikle bu tarımsal emtia ürünleri üzerinde çok sert dalgalanmalara sonuç verebilir. Çünkü dünyanın en büyük iki buğday üreticisi Rusya ve Ukrayna. Şimdi pek fiyatlanmıyor ama oradaki gerilimde bir yavaşlama yok. Orada bir barış olması ihtimali de ben hala maalesef uzak görüyorum. Çünkü dikkatleri oradan uzaklaştırdılar, dikkat edersen. Yani aşağı doğru, ya da Evet. Avrupa biraz daha bunun gerilimini yaşasın istiyor Trump ve Avrupa Trump'a, yani Amerika'ya muhtaç olsun ve daha fazla savunma harcaması yapıp Amerika'ya da adam daha fazla ürün alsın falan filan. Onun için yani şu anki uygulanan politikalar maalesef savaş endüstrisinin daha yükseleceği. Dolayısıyla bu tehditler arttıkça da e, tarımsal emtia ürünlerinin de kıtlık kafasına doğru aniden devrilip birden bunlar böyle durur aniden böyle sert yükselişler yapar. Onun için ben bunları uzun yıllardır trade ettiğim için 2 yıl önce kahveden söz ediyordum. 3 yıl önce kakaodan söz ediyordum. Ya mesela kakao ürünleri 2100-2200 dolarlardan 13 bin dolarlara kadar rally yaptı. Yani böyle kat be kat. Kahve 130-140 dolarlarda sürekli takip ediyordum. Uçtu 400 dolarlara. Yani şimdi bu ürünler böyle bu tip hareketleri yaptığı zaman böyle çok kazandırır. Ama ben mütevazi konuşuyorum. Hani buğdayda gümüş şey, buğdayda pirinçte, soya fasulyesi falan. Bunda hani dolar bazında yüzde Hı hı. elli kazançlar bile bayağı bir, aslında en azından paranızı enflasyondan koruyacaktır. Enflasyonu Çok yeneceksinizdir. güzel. Onları da bir kenarda not etmekte fayda var diyorum. Çok güzel. Bu arada kahve ve kakaonun önümüzdeki yıllarda gerçekten arzında dramatik düşüş bekleniyor ve yani mesela Türk kahvesi şu an 85 lira falan bir paketi. Sadece Türk kahvesi değil, tüm içtiğimiz kahveler daha da pahalı hale gelecek anladığım kadarıyla ve belki de iklim değişikliği nedeniyle bir yazı okumuştum. Böyle Sofi'nin seçimi gibi bir seçim yapmak zorunda kalabilirmişiz. Yani kahve mi kakao mu? Çünkü hani ikisinin de tarımını yapmak zor olabilir. Benim için ikisi de vazgeçilmez. Evet. Çünkü o yüzden Sofi'nin seçimi diyorum. Tabii şu Ee, anda şöyle yani şimdi tabii pardon Sige, bunları hani bugün o kadar primlenmiş fiyatlarda tartışıyoruz. Bunu 2 sene tabii, önce baktığımız zaman aslında çok dramatik fırsatlar vardı. Ben bunu da buradan doğru. döner düşer anlamında söylemiyorum ama yani herkesin artık bunları konuştuğu noktada benim için artık çok büyük heyecan vermiyor. Evet, bir dalga daha gelecektir, bir beşinci dalga hareketi gelecektir ama oraya yatırımdan çok, mesela bu artık bu dakikada işte bu anlattığım gibi yani
ellenmemiş, ulaşılmamış ürünler yani mesela 2 sene sonra belki de yine böyle bir konuşmada ya işte ekmek zor ulaşılacağı zamanlar geliyormuş diye belki bir diyalogumuz olacak. İnşallah olmaz. Çünkü gerçekten Evet. o son evresi genelde. Benim böyle bir cycle döngülere inanıyorum. Genelde tarımsal emtia onun son döngüsü de çok kuvvetli hareket yapar. Çünkü insanlar evet şu anda Gazze için sokağa çıkıyorlar. İşte göçmen politikaları için sokağa çıkıyorlar. Biraz geçim sıkıntısı için sokağa çıkıyorlar. Dünyanın her yerinde, Amerika'da, Avrupa'da, e, çok ülkede. Şimdi ekmek için sokağa çıkmaya başladıkları nokta farklı olur. Onun için onu en Tabii. son dalgada değerlendirmeye çalışıyorum. Onun için çıkmaya başladıkları zaman Fransız İhtilali anıları ve Marie Olmuştu. Antoinette'in Evet. sözleri Evet, hatırlamakta tabii, fayda tabii. olur. Tabii, tabii, yani çıktıklarında, bir sistem değişikliği oldu, yani tüm dünyayı değiştiren bir, ihtilal oldu. Bu bakımdan kesinlikle, hani, çok çok önemli. O zaman şöyle devam edelim. Madem bu portföyden bahsettik, biraz daha alternatif araçlardan bahsettik. Eee, Ya, uzun bir süredir yatırımcının kaçtığı bir Borsa İstanbul var. Zaten senin hani dolar yatırımı, dolar tasarrufu ile ilgili fikrini hepimiz biliyoruz. Yani hani burada tasarruf edilemeyeceğini, para kaybedileceğini çok uzun zamandır söylüyorsun. Ama artık hani Borsa İstanbul'da galiba cazibesini yitirdi. Ama hani bu da bir fırsat olabilir mi diye ben sormak isterim. Evet, aslında çok güzel bir soru çünkü orada ben bir fırsat görüyorum. Ama o Hı fırsatın hı. tabii biraz profesyonelce alınacak bir fırsat gibi duruyor hala. Çünkü işte döviz bazında bir riskinizi hece edebiliyor olmanız lazım. Ne demek Hı istiyorum hı yani? hı hı. Şimdi Borsa İstanbul'a bir para ayırdım, ben girmek istiyorum. Girebilirsiniz, girin ama mutlaka o girdiğiniz bölümü yine Borsa İstanbul'un VIOP, vadeli işlemler borsasında paranın bir kısmını ayırıp dolar kontratlarıyla hece ederek, yani orada da o paranız kadar dolar kontratı alarak az bir para ayırarak yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla biraz öyle bir dönem. Ben yılın son bölümünde özellikle Kasım Aralık'ta borsanın böyle bir rally yapma ihtimalini görüyorum. Ama hala sanki bir dalga aşağı gelip gitme ihtimali, yani bir can sıkıcı bir şey yaşandıktan sonra gitme ihtimali daha yüksek. Ama öyle olur öyle olmaz. Evet, Borsa İstanbul'da en azından finansalı düzgün. Fakat burada şimdi finansalı düzgün diyoruz. Bir bakıyoruz bir şirket hop gece operasyon var patronlarına veya işte ne bileyim onunla ilintili şirketlere falan. Bu çok zor hale getiriyor yatırımı. Yani şimdi ben bunu alayım nereden bileyim falan. Yani sadece finansalına bakmak da yetmiyor şu an itibariyle. O grubun kim olduğu, neyle ilintili olduğu, oranın bir operasyon yiyip yemeyeceği. Çünkü yani hükümete yakın grupların bile bugün artık bağlı olduğu şirketlere operasyonlar yapıldığı konuşuluyor. Çünkü burada güç dengelerini çözmeniz, yani bizim gibi bu işi yakından takip edenleri bile zorlandığı Zor. Tabii, dönemlerden tabii. geçiyoruz.